Arkadaşlar iOS 15 çıktı ve biz de Koray'la birlikte bu videoda sizlere iOS 14 ve iOS 15 arasındaki ufak tefek farklılıklardan bahsediyoruz. Aynen abi. Ve yenilikleri de sizlere aktarıyoruz. Hadi bak. Videoya başlarken şunu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Koray'ın sesini aranızda bazılarınız tanıyor olabilir. Çünkü kendisi Fobito'ya ses veren adam desek herhalde doğru olur Bir de diye şu eller düşünüyorum. falan var orada Aynen. abi. Ellerden ve sesten Koray'ı tanıyanlarınız tanır. Kendisi artık Webtekno Plus'ta da zaman zaman bizlerle olacak videolarda. Abi öncelikle iOS 15 Evet. dün tanıtıldı. 6S ve sonrası cihazlar için yayınlandı. Bu tarz çok büyük sürüm güncellemelerinde arkadaşlar mutlaka ama mutlaka cihazınızın yedeğini almanız lazım ve bunu iTunes üzerinden yapmanızı şiddetle tavsiye ederim size. Bu tarz büyük yazılım güncellemelerini telefondan yapmak çok yanlış bir hareket oluyor genel olarak. Çok büyük veri kayıplarına yol açabilir ve sizi de gerçekten çok uzunca bir süre uğraştırabilir. Dolayısıyla bu tarz şu anda mesela bir sürüm değişimi oldu. Seneye iOS 16 çıktığında da cihazı sıfırlayıp belki de hatta default modunu Aynen alıp öyle. cihazı sıfırlayıp ve yedeğinizi yeni sürüm güncellendikten sonra yedeğinizi aktararak yani sıfırlanmış bir cihaz olarak güncellemeyi yaparsanız çok daha temiz ve sorunsuz bir kurulum olacaktır. Ben de benzer sorunu yaşadım. Cihazı güncellerken benim cihazda bir kilitlendi ama sonrasında bir şekilde cihazı açtım. Bu arada önermiştim ama kendi önerdiğimi de yapmadım. Ben cihazı telefonun üzerinden güncelledim. O yüzden böyle bir şey yaşadım. Siz yine bir abi Aynen. sağlam kazağa bağlı Dediğimi derler yapın, ya. yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Sizce yanmayın diyeyim, devam edelim. Devam edelim. Abi tasarım konusunda 14.8 ile 15 arasında çok radikal bir değişiklik yok aslında. Ama Evet. kullanımı çok fazla kolaylaştıran yenilikler var. Abi en çok dikkatimi çeken şey odak diye bir şey geldi. Buradan ayarlara geliyoruz. Ayarlarda odak diye bir sekme belirtilmiş. Burada mesela iş kısmı var. Ayarla dediğiniz zaman O burada yok mesela. aynen, 14'te iOS mesela 14 yok. burada yok. burada benzer ikon olarak rahatsız etme modu var. Ama Evet. bu çok daha kapsamlısı. Sonraki diyoruz abi. Burada izin verilen kişiler diye bir kısım var. Burada isimleri belirliyoruz. İzin ver dedik. İlerliyoruz bundan sonra. Hangi uygulamalardan sana bildirim gelsin? Mesela çalışıyorsun abi, ben sosyal medyadan bildirim gelsin istemiyorum. Odağımı bozuyor. Birisi sana Tablo mesaj senlik attı. bir olay gerçekten. Değil mi? Şirketin Sosyal medyacı sosyal olarak. medyasına bak hem de sosyal medya bildirimlerini kapat. Evet. Kapatın abi siz onu yine. Burada mesela anımsatıcılar, fotoğraflar, Gmail gibi özellikler var. Bunlara hepsine onay vermişiz. İzin ver diyoruz. Bitti dediğimiz zaman şu an odağımız hazır. İş kısmını aktifleştirdiğimiz zaman artık belli kişiler ve belli uygulamalardan bildirim alıyoruz. Onun dışında hiçbir şey gelmeyecek. Mesela Twitter, Facebook, Instagram hiçbiri yok şu an burada. Abi patronlar bunu beğendi o zaman diyelim. Tabii. Bence güzel oldu şu an yani. Ondan sonra Şey yazarlar mı iş yerlerinin girişine? Odak modunu açmayan giremez falan diye. Arkadaşlar sabah 8 akşam 5 arası değil mi? Odak modu açıyorsun. Ya da şey aşı kartı gibi iOS 15 güncelleme kartı falan ister mi? şey yazıyorlar değil patronlar? mi? iOS 15 olmayan giremez diye Yani böyle. öyle bir noktaya gidebilir iş yerlerinde, bu olabilir. Ama benim bu bayağı hoşuma gitti. Hani bunu kendine göre de ayarlayabiliyorsun. Atıyorum Netflix izlemek istiyorum. Şuradan odaktan geri geliyorum. Kişisel diyorsun. Ayarla diyorsun. İlerledikten sonra buradan yine aynı şekilde bildiriyorsun. Seçiyorsun. İzin ver dedikten sonra abi buradan tek bir uygulamayı seçebiliyorsun. Sadece bir uygulama çalışıyor. Aynen. Bir de bunun güzel yanı abi, senin iCloud'un açık olan her hesapta kullanabiliyorsun bunu. Hiçbirinden bildirim gelmiyor. Güzel. Entegreli çalışıyor yani. Zaten genel olarak buradaki amaç belli bir tek bir işle uğraşıyorsan başka bir yere odanın dağılmamasını sağlamak. Evet. Çalışıyorsan abi sadece çalışıyor aslında, sana güzel olmuş. Şu an Spotlight kısmına geldik. Ufak tefek bir aslında değişiklik var abi burada. Android cihazlarda yıllardır gördüğümüz burada Spotlight tarafında bir aramayla fotoğraf bulma ya da işte Google fotoğraflar içinde herhangi bir objeyi yazdığını bulma gibi özellikler iOS 15'te doğrudan buraya Spotlight'a eklenmiş durumda. Yani sen normalde Google fotoğrafları kullanan bir kişi olarak Android'de girip de bir fotoğrafı aramak istediğinde atıyorum işte Barcelona yazdığında direkt çıkıyordu. Ama burada oraya da gitmeden direkt doğrudan ana sayfadan arama yaptığında tak diye karşına Barcelona'yı çıkartıyor. Örneğin abi bunu da bir deneyelim istersen. Şuraya arama kısmına bir Çeşme yazalım. Çeşme'de çekildiğimiz fotoğrafımız var mı? Şuradan bir aşağı koyuyorum. Fotoğraflar dediğin zaman Çeşme'de çekildiğim Aynen. tüm fotoğraflar burada abi. Burada mesela yok abi öyle bir şey. Buraya Çeşme Evet. yazdığın zaman sadece muhtemelen Çeşme çıkar gerçekten. Aynen öyle. Çeşmenin havası çıktı, suyu çıktı falan filan böyle sözlükten Aynen öyle. mözlükten bir şeyler çıktı. Güzel bir özellik olmuş. Değil Bir mi? kullanıcı olarak yorum yapmak istiyorum burada. Ben gerçekten bu telefonlara o kadar çok uygulama yüklüyorum ki. Mesela hiçbir uygulamaya gidip de ben böyle şöyle sayfa geçerek bakmıyorum. Aynen. Direkt yukarıdan kaydırıyorum, aramaya yazıyorum istediğim uygulamayı, o şekilde açıyorum. Kimi kullanıcı bunları grupluyor, oraya gelip 2 saat arayarak kullanıyor. Ben mesela öyleyim. Evet, yani ben hiç, o bana çok zaman kaybı gibi geliyor ki benim cihazda bir 100 tane falan uygulama var. Ne yaptın abi? Kaç tanesini kullanıyorsun dersen onu da söyleyeyim. 5 tane 10 tane anca kullanıyorumdur ama yüklü durması bende böyle bir mutluluk üretiyor yani. Değil mi Bu böyle?
Steam'e oyun ekleyip o oyunu oynamamak gibi bir şey benim Kütüphane için. bu kadar ama. Kütüphanede dursun, ben mutlu olayım yeter kafası. Dolayısıyla Spotlight tarafında böyle geliştirmeler yapmaları güzel olmuş. Yapay zeka destekli olması da artık atmış. Ben de beğendim bunu. Abi iOS 15'te bir de FaceTime'a çok güzel özellikler geldi. Hatta bir hemen denemek istiyorum bunu. FaceTime'a geldiğimiz zaman bağlantı yarat diye bir tane sekme geldi. Eskiden sadece hani iOS kullanıyorsan Mac kullanacaksın vardı ya. Başka bir işletim sisteminde kullanamıyordun. Abi at Windows'ta çatır çatır çalışıyor şu an. Yani burada Apple'ın ben biraz gömüyormuş gibi bir pozisyona düşüyorum ama aslına bakarsan tabii ki Apple kullanıcılar için müthiş bir kolaylık. Evet. Ama burada Apple demiş ki Zoom çıktı, patladı. Biz bir geri kalmayalım. Zoom'dan da bir şeyleri buraya koyalım demiş ve bunu koymuş gibi olmuş. Bağlantı yarat dediğiniz zaman size bir kod veriyor. Bu kodu işte istediğiniz mesajlaşma uygulamasından da yollayabiliyorsunuz. Mesela abi şu an FaceTime bağlantımızı gerçekleştirdik. Evet. Burada iOS 15'te öne çıkan özelliklerden birisi. Şurada bir yıldız var. Tıkladığın zaman emojileri yolluyorsun. Emojilerini vesaire. Filtre ekleyebiliyorsun. Burada artı olarak portre modumuz geldi. Değiştirebiliyorsunuz bunu. Burada arka tarafınızı blurlaştırıyor. Onun dışında emojilerimiz geldi. Böyle saçma bir hal aldı aslında görüşmemiz. Benim şu an her yerimde bir şey var. Türk Hava Yolları'nın şeyi bile var yani. Bence bu konuşmayı daha fazla uzatmayalım abi. Abi çık. Yeterince gösterdik her şeyi. Abi göstermeden önce mikrofonumuz kapalıydı eko yapmasın diye. Az önce yukarıda bir tane bildirim geldi. Mikrofonunuz kapalı, karşı taraf sizi duyamıyor diye. Bu da böyle yenilikler arasında. Teşekkür ediyoruz buradan Tim'e. Eyvallah Tim. Hadi bitirelim Kapattım. abi. Şimdi işin Safari tarafına geldik. Safari'de aslında doğrudan dikkat çeken bir şey var arkadaşlar. O da açar açmaz bakın şurada aşağıya alınmış bir gezinme Buraya çubuğu kısmı. var. Ama Aynen. bu gezinme çubuğunu isterseniz tekrardan yukarıya alabiliyorsunuz fakat böyle bir senaryoda yeni gelen özellikten siz vazgeçmek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü burada şu an birkaç tane farklı sekme açık olsaydı eğer yani böyle yaptığınızda bakın çok rahat bir şekilde sekmeler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Mac'teki 3 parmak aslında bu değil mi? Aynı mantık. Bunu yukarıya aldığınızda bu özellikten vazgeçiyorsunuz. Bunu nasıl yukarı alacağınızı da sizlere göstereyim ki aranızda arayan mutlaka olur diye düşünüyorum. Doğrudan ayarlara gidip buradan Safari'yi bulmanız lazım. Safari'yi bulduğunuzda da şuradan hemen sekmeler bölümünden tek sekmeye çevirdiğinizde eskisi gibi aynı iOS 14'te olduğu gibi yani sevdiğimiz haliyle yukarıya tekrardan geri dönüyor. Ancak o az önce dediğim gibi o özellik bak gitti. Yok abi. Çöp. Beğendin mi peki altta olmasını? Ya ben hiç sevmedim. Direkt yukarı aldım hatta. O özelliği de kullanmayayım daha iyidir. Ben alışkanlıklarımdan yaşım ilerledikçe vazgeçmem biraz zorlaşıyor teknik anlamda. Abi o zaman şöyle bir artısı daha var bunun. 4 sekme geldi. Sekmeleri böyle üst üste koyabiliyorsun. Atıyorum sabah kalktığında haber okumak istiyorsun. Gündemi takip edeceksin. Buraya haber sitelerini koyuyorsun abi. Evet. Sekmeyi açtığın gibi tak 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 istediklerini geziyorsun. Sıfırdan aramak zorunda kalmıyorsun. Anladım. Yani o aslında eskiden bildiğimiz favoriler sayfasının yeni hali gibi bir şey. Aynen öyle. Yani anladım. Yenilik işte abi Apple. Abi gelelim bir sonraki özelliğe. Galeriler kısmında senin anıların var artık. Benim Eskiden- anılarım. Evet. Evet geçmişimiz. Anılar. Abi o zaman şöyle söyleyeyim. Galerileri sana bildiğin slide gösterisi gibi yapmışlar. Evet. Ya burada girebileceğimiz bir galeri yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim de kusura bakmayın lütfen. Hani sansürlü ekran Aynen. görüntümüz gerek Herkesin yok. özel hayatı yani. Burada kalkıp galeriye girmemiz doğru olmaz. Yaptıkları şey o zaman söyleyeyim. Galerileri koymuşlar size slide gösterisi gibi böyle yavaş yavaş hareketlendirmişler. Canlandırmışlar. Bunun üzerine filtreler ekleyebiliyorsun. Anlık olarak nasıl değiştiğini görebiliyorsun buradan. Apple Daha Müzik'ten de olsun. müzik koyuyor. Zaten Aynen koyarsan da öyle. telif yiyorsun abi çok gerek yok. Aynen öyle. Blu-ray'dir. doğru. O yüzden blur koy geç. Aynen öyle. Haritalar özelliğimiz var bu arada. Haritalarda bazı radikal değişiklikler var. Bütün tasarımı değişti aslında haritaların. Abi burada biz haritalarda artı olarak getirdikleri şey yürüyorsun mesela sana daha iyi rotalar öneriyor. Veyahut da otobüs durağına hangi durakta ineceksen sana gelmeden bildirim veriyor ama o daha Türkiye'de tam çalışmıyor. Zaten bizim otobüslerin gittiği yollar da belli. Çok sağlıklı çalışmasını da Yani beklemiyorum. Google ben. haritalarda otobüslerin geleceği dakikaya kadar şu an İzmir için söylüyorum çalışırken henüz Apple haritalarda çalışmıyor. Çok yüksek ihtimalle İstanbul'da çalışıyordur bu arada. Bir de şöyle bir iddiası var abi Apple'ın sözünü kestim ama. Yolda gidiyorsun abi arabadasın. Kaza oldu ileride. Umarım olmaz öyle bir şey yaşamayız ama adamlar sana kazayı gösterdiğini söylüyor. Belki Yani- alternatif rota önerebilir öyle bir durumda. Bu da yine hani bildiğimiz bir şey tabii ama bunu nasıl öneriyor ona bakmak lazım. Yani anlık olarak oradaki insan yoğunluğundan mı anlıyor yoksa hani bildiğimiz birinin oraya raporlamasıyla mı oluyor? Yani Yandex'te millet gidip yorum falan yazıyordu ya böyle işte. Abi ben şurada şu şeyi var, de burada düşünüyorum bu var belki falan diye. o adam da iOS kullanıyorsa, akıllı bileklikleri varsa, oradan veriyi nabza göre çekiyordur da. Öyle bir şey yaptılarsa gelsin Tim'in elini öpüp başıma koyayım yani ama hiç sanmıyorum böyle bir çalışma olduğunu bunun arka Bilmiyorum planında. hani birazcık daha yapay zeka dediler, awesome dediler, Ya best biraz dediler. Onlar her şeye best ve awesome diyor. Bu arada tabii hani iOS 15 güzel bir işletim sistemi. Gerekse iPhone 13 ailesi de hani güzel bir telefon ailesi Aynen. olmuş. Ancak şöyle bir şey var. İnsanlar artık yenilik bekliyor. Daha elle tutulur, daha böyle harbiden awesome, wow dedirtecek şeyler istiyor. Ama öyle şeyler ne yazık ki yok. Güzel ürünler mi, güzel işletim sistemleri mi çok güzel ve yenilikleri bünyesinde bulunduruyor. Güncellemek isteyenler için şöyle bir yorumum var benim. Güncellerken nelere dikkat
dikkat edeceğinizi zaten aktardık sizlere. Bir de bence güncellemek için bir süre daha bekleyin. Her zaman ilk sürümler biraz daha böyle sancılı oluyor ve yani hemen hızlı bir şekilde yeni bir güncelleme geliyor. Yine muhtemelen bir hafta 10 gün içinde bir güncelleme alır bu iOS 15'ler. iOS 15'in de böylelikle sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda yine Koray'la birlikte görüşürüz diye düşünmekteyim. Görüşürüz abi. Hoşça kalın. Hoşça kalın.